Avcısı bugün Kuzey Kıbrıs'ta ve Kuzey Kıbrıs hakkında konuşacağız. Kuzey Kıbrıs'a geldik. Öncelikle bir kısaca şöyle deneyimlerimizi bir anlatmak istiyoruz sizlere. Daha sonrasında da tabii ki projelerimize devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'a 3. gelişimiz. Tabii ilk önce biz gezmeye geldik. Evet. İkinci de burayı yatırım fırsatları için keşfe geldik ve 3. gelişimizde de artık start verip verdik. çalışmaya başlıyoruz diyebiliriz ve bunun için de sizlere en avantajlı, en güvenilir projeleri sunacağımızdan yine her zamanki gibi emin olabilirsiniz diyorum. Birkaç gündür buradayız. Özellikle güzel projeler gezdik. 2 gündür de bu projedeyiz. Bu projede konakladık, aynı zamanda kendimiz de deneyimledik. Ve gerçekten çok mutlu olduk. Burası bize keyif verdi. Çok konforlu hissettik. Kendimizi son derece iyi hissettik burada. Sen ne hissettin? Senin hislerin nedir? Şimdi projeden daha ziyade ben biraz Kıbrıs hakkında bilgi Evet. vermek istiyorum. Çünkü ben Kıbrıs'ın genelinden çok keyif aldım. İşte ilk günü Girne bölgesine gittik. Daha sonradan İskele bölgesine geldik. Hepsinin tadı başka. Ama bu bölgenin bence en önemli özelliği denizi. Denizi gerçekten çok cezbetti. Evet. Kum, sahil kum, deniz kum. Sabah giriyorsunuz mis gibi, tam bir Akdeniz havası vardı bence. Aslında evet, burada yaşayıp deneyimlediğimiz şey çok güzel oldu. Konforlu bir ortamda kaldık. Bu arada 7 yıldızlı otel konseptinde burası. Sabah uyandığımızda bir shuttle hizmetiyle 5 dakikada denize, sahile ulaştık. Kendine özel bir plajı var. Benim için bu çok keyifliydi. Yani kahvaltıdan önce denize girme imkanı buldum. Çok güzel, Long Beach dedikleri güzel, Evet. uzun bir sahil var. Denizde tertemizdi, değil mi? Çok keyif aldık gerçekten. Tertemiz, pırıl Kahvaltıdan pırıl. önce yüzdük. Denize girdik. Ondan sonra da orada beach'te çok güzel bir restorantımız var buraya ait olan. Güzel de kahvaltımızı yaptık orada. Evet. Çok keyifliydi gerçekten. Sonra yine shuttle hizmetiyle otelimize, odamıza geri döndük. Evet, burada konfor çok güzel. Yani özellikle kaldığımız yerde ve bu projede aslında projeden ziyade biz yaşamı da anlatmak istiyoruz. Evet. Ben biraz hani yaşama gelmek istemiştim. Kıbrıs genelinde çok güzel restoranlar var. Gerçekten yaşanabilir, keyif alabileceğin, yani ben bunlardan çok keyif aldım özellikle. Manzaralar aynı şekilde harika. Evlerin konumları çok güzel. Oradan da tam Evet. manzaraları yakalayabiliyorsun. Yani aslında bizim bunları yapmamız lazım. Bir sonraki gelişimizde bence Kesinlikle daha göstermemiz lazım. evet, buradaki hayatı, yaşantıyı, işte sosyal imkanlarını, bir çevreyi gezmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bunları kendi aramızda yorumluyoruz aslında biz. Yani gezerken bunları size nasıl aktarabileceğimizi hep düşünüyoruz. Özellikle bunlarla ilgili de bir sonraki gelişimizde ayrıntılı çekimler yapıp bunları sizlere göstermek istiyoruz. Yani buradaki yaşam nasıldır, işte sabah kalktınız ne yaparsınız, öğlen saatlerinde ne yaparsınız, akşam güzel bir restoranta yemeğe gittiniz, geldiniz, mekanlar, gidebileceğiniz yerler, sosyal yaşantılar. Bunların hepsini yavaş yavaş sizlere gösteriyor olacağız büyük bir keyifle, değil mi? Biz de yaşayarak aynı zamanda. Evet, bu konuları çok uzatmak istemiyorum ama genel hemen bir kendi fikrimi söyleyeyim. Seninkini Tamam. de alayım. Burada gözlemlediğim şey, gerçekten burada tatil yapabilirsiniz ve huzuru bulabilirsiniz. Tatilden ziyade 12 ay yaşayabilirsiniz ve huzuru bulabilirsiniz. Çok dingin bir hayat var. Hani böyle Yunan adalarına falan da gidiyoruz ya da işte Avrupa'ya gittiğimizde çok dingin ve yavaş bir hayat var. Akış çok yavaş. Burada da aynı şeyi aldım ben. O akışı Kesinlikle. aldım. Bir de çok düzenli. Yani her şey çok düzenli. Hayatta işte girdiğiniz mekanlar da düzenli. Hatta inşaatlarda bile biz şaşırıyoruz, yani nasıl Evet, böyle ne bir kadar düzen şaşırdık, değil mi? olabilir diye. Biz Evet. Kuşadası ağırlıklı biliyorsunuz program yapıyoruz. Yani orasıyla mukayese ettiğimizde inanın dağlar var diyebilirim sizlere. Şantiye alanları bile oldukça düzenli. Birincisi, burada gerçekten yatırım yapıp bu işten para kazanma amaçlı olabilir. İkincisinde de işte bir yatırım yapmışsınızdır. Burada ailenizle, akrabalarınızla işte ya da kendiniz arada sırada gelip yaşayabilirsiniz. Öncelikle
Gerçek yatırım amaçlı olanları söylemek gerekirse burada şöyle yapmak lazım. Özellikle daha inşaat başlamadan önce güzel fırsatlar var ki 4 gündür 5 gündür biz buradayız. Hep bunları konuşuyoruz ve bunlar anlatılıyor. İşte daha önceden ne kadardan alıp ne kadara satıldığını, burada günlük haftalık kiralanıp işte bundan ne kadar avantaj sağladıkları hep anlatılıyor. Bunları tabii ki sizler bize telefonla ulaşırsanız ben birebir de burada anlatacağım. Burada ayrıca bir partnerimiz ve bir ekibimiz var. Aslında iş ortağımız var. Onlar konuya çok hakim. Hep beraber bunları güzelce sizlere anlatacağız. Burada geçen para birimi pound. O yüzden hep pound konuşuluyor burada. Yatırımdan aldığınızda bu projemizde dahil %35 peşinat ödüyorsunuz. %35 peşinat ödedikten sonra işte değişik taksit seçenekleri var. Genel itibariyle şöyle, bu proje için konuşalım hatta. İnşaatın bitimine kadar bunu bölüyorsunuz. Kimi zaman 24 taksit, kimi zaman 36 taksit gibi taksitlere bölünüyor. En güzel özellikleri, beni cezbeden özellik ise daha sonrasında da bu inşaatın arkasında durmaları ve hizmetin arkasında durmaları. Yani biz geldik işte buradaki kaldığımız suite, daire pırıl pırıl ve bu kiraya veriliyor. Ve kirayı da inşaat firması ayrı birim halinde buraları kiralıyor. Siz hiçbir şeyle karışmıyorsunuz. Özellikle Türkiye'de şu anda Airbnb çok sıkıntılı biliyorsunuz. Burada böyle bir sorun yok. Bunları sizin adınıza firma kiraya veriyor ve onun üzerinden de yıl sonunda size ödemelerini yapıyor ki bu gerçekten iyi bir kazanç şekli bence. Kesinlikle. Yani iki kazanç var. Bir, en baştan alıp bir yatırım yaptığınızda ucuzdan almış oluyorsunuz. Daha sonra evin değeri yükseliyor. İkincisi de burayı kiraya verip aynı şekilde pound'la kazanma şansınız var. Ve aynı zamanda bu da konuştuğumuz bir şeydi kendi aramızda. Bize çok mantıklı geldi. Kendimiz burada bir yatırım yapabiliriz. Evet, sürekli yaşamak zorunda da değiliz. Bu yatırımımızı yaptığımızda yıllık tatillerimizi yaparız. Geliriz, gideriz ve bunun arta kalan zamanlarında da kiralama yapılabilir dairemizde. Ve aynı zamanda bir pasif gelir elde edebiliriz. Bu gerçekten çok güzel bir hizmet. Gözünüz de arkada olmasın. Bu konuda gerçekten çok profesyoneller. Bütün bakımlar, hizmetler, verilen hizmet kalitesi son derece iyi. Bunları birebir biz gözlemledik ve kendimiz için de düşündük. Sürekli bir yaşam da olabilir tabii ki de ama birazcık daha sakin. Senin dediğin gibi aslında bana birazcık daha sakin bir ortam geldi. Tamam, sakinliği sevenler gelip yaşayabilir. Sakinliği sevenler, evet, kaostan uzak kalmayı sevenler, kaosun içinde olmak istemeyenler için son derece yaşanılması bir yer. Kesinlikle. Yani biz 4 gündür burada çalışıyor olmamıza rağmen aynı zamanda dinlendik. Öyle söyleyeyim. Yani tamamen kaostan uzak bir çalışma ortamı bile oldu bizim için. Bundan son derece keyif aldık. Böyle bir hayat yani çok bulunabilir bir şey değil işin açıkçası. Evet, yani 12 ay yaşamaya kesinlikle uygun, kendi adıma konuşuyorum. Kesinlikle. Ben 12 ay boyunca yaşayabilirim ya da işte kısmi olarak Türkiye'ye Şartlar. giderim. Ya da işte nerede yaşıyorsanız Almanya, Hollanda, Avrupa'nın, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayıp buraya belli dönemlerde gelebilirsiniz. Kesinlikle. Çünkü iklim harika. Yani burada iklim muhteşem. Akdeniz'desiniz. Deniz, kum, güneş, yani birçok insanın aradığı Ilıman şeyin bir iklim. buluştuğu bir nokta. Kesinlikle. Şunu da söyleyelim. Yani kiralama konusunda da mesela yatırım yaptığınız zaman ciddi anlamda kısa bir dönüşü var size bu yatırımın. Bu çok önemli bir husus bence. Kiralama süreleri çok çok uzun. Yani bizim bölgeyle kıyasladığımız zaman burada kiralama süreleri oldukça uzun. Bu da size tabii daha fazla bir gelir demek oluyor. Doruk, umarım sana cevap verebilmişizdir. Biraz uzun bir cevap oldu. Kesinlikle beklediğimden çok daha uzun oldu. Biraz da şu anda bulunduğumuz yerden bahsetmek istiyorum aslında. Yani bahsetmenizi istiyorum aslında. Tamam. Bu projemiz nedir, neredeyiz biz? Tamam. Şöyle anlatayım o zaman, hemen projeye giriş yapalım. Epey uzun oldu. Bundan sonra bol bol Kıbrıs hakkında konuşuruz. Evet. Şimdi projemiz İskele bölgesinde. İskele bölgesinde ve Long Beach dediğimiz bir noktadayız. Yani isminden de anlayacağınız gibi epeyce uzun bir plajı var burada ve plaj kalitesi gerçekten çok güzel. Tam Akdeniz'i iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Kum plajımız var. Deniz bir harika. Denizin içi de kum ve yavaş yavaş derinleşiyor. Bu özellikle çocuklar için, torunlar için muhteşem bir avantaj ve şu anda bulunduğumuz proje
bu iskeleye birkaç yüz metre mesafede. Hiç önemli değil. Şöyle bir hizmeti var bu projemizin. Buradan biz de sabah zaten Shuttle'la kullandık. gidebiliyoruz. Evet, buggy dedikleri burada cihazlar var. O buggy'lere biniyorsunuz ve buradan o hizmeti hemen telefon ediyorsunuz. Zaten kapınızın önüne geliyor. Oradan denizine gidebiliyorsunuz. Çok kaliteli bir deniz ve çok güzel bir plajı var. Aynı Kumun zamanda kalitesi içinde çok güzeldi mesela. Ben onu çok beğendim. Evet. Yani kum gidiyorsunuz yavaş yavaş derinleşiyor ve kumun kalitesi çok iyiydi. evet, Bence kesinlikle. denizin su kalitesi, temizliği ben çok beğendim gerçekten. Restoranı var. Orada su sporları yapabileceğiniz Evet. alanlar var. Yani denizle, suyla ilgili her türlü imkan var. Projenin içine gelecek olursak projenin içinde de bu bölgedeki değil, adadaki en büyük havuz alanına sahip burası. Evet. Hatta en üstünde de bir sonsuzluk havuzu var ki gerçekten muhteşem ve etkileyici. Evet, havuzdan bahsettin. Havuz alanı, burası da Lunch Bar'dayız şu anda. Burası birinci etabın olduğu projedeyiz şu anda ve bulunduğumuz bina otel binasındayız şu anda. Otelin olduğu binadayız. Burada proje içerisinde bir de otel konseptimiz var anlayacağınız üzere. Otelin içinde de birçok sosyal imkanlarımız mevcut zaten. Bunun haricinde burası birinci etapta otel binası haricinde 3 tane daha bloğumuz bulunuyor ve en büyük havuz alanına sahip. Daha önce sen de belirtmiştin bunu hatta. Bölgenin en büyük havuz alanlarına sahip bu proje. Ve proje 2. etap, 3. etap ve 4. etap olmak üzere devam ediyor. 1. etap zaten tamamlanmış durumda şu anda. Biz bunun içerisindeyiz. 2. etap da tamamlanmak üzere. 3. etapta şu anda yapım aşamasında. 4. etap olarak devam edecek. Bunların teslim tarihleri de 2. etapımız 2027 sonunda, 3. etapımız da 2028 sonunda teslim edecek. 2. etaptaki satışlarımız tamamlanmış durumda şu anda. Ancak 3. etapın satışları açıldı ve çok da avantajlı fiyatlarımız mevcut şu anda. Ne kadardan başlıyordu Atilla Bey? Onları da söyleyelim. 119.000 pound'dan başlıyor. 119.000 pound. Burada şu seçeneklerimiz var. Stüdyo daire 1+0, Evet. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerimiz var. 42 metrekareden 155 metrekareye kadar bu alanlarımızın genişlikleri, Çok fazla bir dairelerimizin. seçeneğimiz var bu projede Evet. o zaman değil mi? Bayağı Evet. geniş bir alanımız var. Kesinlikle. Peki sen olsan yatırımlık hangi daire tipini tercih ederdin? Öyle bir şey tercih etmiyorum. Onu izleyicilerimize bırakıyorum. Tamam. Şöyle ödeme seçenekleri, %35'ini peşin veriyorsunuz. Geriye kalanında tamamlanma süresine kadar taksitle veriyorsunuz. Bunların hepsi pound cinsinden, bilginiz olsun. Şimdi ben fiyatları söylediğime göre Evet. ve ödeme seçeneklerini söylediğime göre istersen artık bu projenin sosyal alanlarından bahsedelim. Aslında şöyle bir şey yapalım. Bunları böyle sözlü olarak değil de projede dolaşırken anlatalım sizlere. Daha dinamik olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi sosyal alanlarımızdan bir tanesine daha geldik. Arkada restoranımız vardı ve şimdi hemen pub'a geçiyoruz. Buyurun Gülgün Hanım. Teşekkür ederim. Evet, Doruk da geliyor arkadan. Akşam gelelim ama dışarısı daha güzel. Burası havuz başında. Havuzu da görüyorsun. Bütün ortak alanları görüyoruz herhalde burada. Havuz alanı, en büyük havuz alanı burası. Ve ortada da bir tane havuz barımız var. Onu da göstermiş olalım. En güzel sosyal alanlarımızdan Şöyle geçelim biri. istersen. Arkamızda havuz barımızı da görüyorsun. Bunun haricinde de bu blokların arasında ayrı havuzlar da var burada. Yani birçok havuz alanımız var. Burası otel binasındayız şu anda. 5 yıldızlı bir otelimiz var ama tüm yaşama 7 yıldızlı bir hayat vaat ediyorlar. Onu da burada zaten hissediyorsunuz. Evet. Şunları da gördün mü? Havuz başında çok güzel bungalovlarımız da var. Dinlenme alanları, havuz alanları özel, size özel bölümler. Onlar da benim çok hoşuma gitti. Bu tarafta da bir restoranımız var. Onu da daha sonra göreceğiz aşağı inince. Bence 12 ay burada tatil havasında yaşanır. Ne dersin? Kesinlikle. Değil mi? Hiç yani kendi içinde sıkılmıyorsun zaten. Yani bir o tarafa bir bu tarafa bir sürü sosyal imkan var. Yürüyüş yolları var. Sahile çok yakın. Güzel de bir sahili var. 12 ay tatil. Kendi içinde çok güzel. Evet Gülgün Hanım, bloklarımızın arasında geziyoruz.
Evet, havuzlar bahsetmiştik. Büyük havuz alanının haricinde bloklar arasındaki havuzlar da burada bulunuyor. Ayrıca çok katlı ve az katlı bloklarımız da var demiştik. Onlar da burada görünüyor. Çok katlı blokların arkasında da az katlı bloklarımız Hemen var. şöyle söyleyeyim o zaman ben. Burada 5 tane bloğumuz çok katlı olacak. Bir de 10 tane böyle az katlı seçeneklerimiz var. Burada o yüzden her türlü seçeneğimiz var. Daha önce de söylemiştim. Stüdyo 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 seçeneklerimiz vardı. İşte bunlar da şu az katlı olanlar ve çok katlı olanların içinde seçeneklerimiz var. Doruk, istersen şöyle biraz daha yürüdüğümüzde hemen arkada bizim şeylerimizi göreceğiz. Tenis kortumuz var burada bir tane. Gülgün Hanım, bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Bu yeni projemizde evcil hayvan gezdirme alanları olacak. Spa, hamam, sauna, dışarıda otopark alanları, yani sayamadığım aslında birçok şey var. Sosyal alan var aklıma gelmeyen. İstersen onları daha sonra anlatırız ama şöyle yapalım. Bu projedeki evlere örnek teşkil etsin diye bir tane bir daire gezelim. Bence de gezmeliyiz, bunu göstermeliyiz. Burada biten bir dairemizi gezelim şimdi. Onu sizlere gösterelim. Çünkü yeni projede de aynı kalitede, aynı konforda daireleri satın alacaksınız. O zaman geçelim. Evet, sosyal alanlarımızı gezdikten sonra şimdi örnek dairelerimizden birine geldik. Burası stüdyo dairemiz. 1+0 dediğimiz stüdyo dairedeyiz şu anda. Giriş kapımız yine kartlı sistem, otel konseptindeyiz. Kapıdan girdikten sonra burada klimamızın kontrol paneli mevcut. Odamızın sıcaklığını ayarlamak istediğimiz şekilde buradan ayarlıyoruz oda sıcaklığımızı ve klimamız VRF sistem dediğimiz gibi burada çalışıyor. Kapıdan girdikten sonra sağ tarafta banyomuz mevcut. Burada banyoyu birazdan göstereceğiz size. Sol tarafımızda da şofben alanı ve çamaşır makinesi alanımız var. Burada hemen gömme bir buzdolabımız mevcut. Ankastre buzdolabı, bulaşık makinemiz ve fırınımız. Evet, burası değerlendirilmiş. Burada da yine bir vestiyer alanımız var. Küçük bir dolabımız var. Yani her metrekarenin her alanı değerlendirilmiş burada. 1+0 demiştik dairemize. Bir tane banyomuz burada. Hilton lavabomuz. Oldukça da geniş bu arada. Ferah bir banyo. Çok rahatlıkla bu 1+0 dairede bence 2-3 kişi çok rahatlıkla kalabilirsiniz. Burada girdiğimiz zaman alan oldukça geniş. Toplamda 42 metrekare dairemiz. Mutfak, hatta 2+1 dairelerin mutfağı kadar diyebilirim. Oldukça kullanışlı. Depolama alanlarımız gayet bol. Burada bir çöp kutumuz mevcut. Lavabomuzun altında. Evyeler ve ürünler, malzeme kalitesi son derece iyi zaten. Bunları görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Siz de görüntülerden anlıyorsunuzdur. Oldukça güzel süslemelerimiz, duvar süslemelerimiz, giydirmelerimiz mevcut. Bunlar VRF sistem klimalarımızın menfezleri burada. Burada da hemen gardırobumuz var. Evet, bayağı 4 kapımız var. 4 kapılı bir gardırobumuz mevcut. Çift kişilik yatağımız konumlandırılmış. Güzel, şık bir yatak başlığımız var. Bu alanda küçük köşe koltuk da koyulabilir buraya. 2 kişilik bir koltuk ve pufu koyulmuş. Yatağın yanında yine komodinleriniz de mevcut. Karşıda da TV ünitemiz. Evet, burada minimal bir yaşam sizi bekliyor. Yani geldiniz, tatilinizi yaptınız, kaldınız. Burada çok rahatlıkla 2 veya 3 kişi bu dairede yaşayabilirsiniz. Evet, şimdi de dairemizin haricinde çok da güzel bir balkonumuz var burada. Onu göstermek istiyorum hemen size. Evet, sürgülü kapılardan balkona çıkıyorum ve burada kocaman bir balkonumuz var. Akşamları da çok keyifli oluyor. Aşağıdaki sosyal alanların ışıkları vesaire yandığı zaman da burada güzel bir manzara oluşuyor. Etaplarımız da burada devam ediyor. Sol taraftaki ikinci ve üçüncü etaplarımız devam ediyor. Evet, bu dairelerden satın almak istiyorsanız bence acele edin. Son derece yatırımlık ve fırsat daireler bunlar. Özellikle stüdyo daireleri yatırımlık öneriyorum.
Yani ben olsaydım hem böyle 1-2 haftalık tatilimi yapmak için kullanabileceğim ve sonrasında da kiralama yapıp buradan bir pasif gelir elde edebileceğim bir daire tam olarak. Evet, acele edin ve bu fiyatları, avantajlı fiyatları kaçırmayın derim. Şimdi örnek olarak 2+1 dairemize geçiyoruz. Girer girmez hemen sağ tarafımda termosifonumuz var. Ve burada bir vestiyerimiz var. Aşağıda ayakkabılıklarımız var. Gayet derli toplu, bembeyaz, aydınlık bir daire. Hemen salon kısmına geçiyorum. Açık mutfak salon. Burayı şöyle söyleyeyim ben size. Tam bir otel odası konseptinde diyebilirim sizlere. Buraya yüksek bir mutfak adası yapmışlar. Yemek masası olarak da kullanabilirsiniz. Karşı tarafında da 3 tane bar sandalyesini görüyorsunuz. Arka tarafımda da uzun bir tezgah var. Şöyle söyleyebilirim sizlere, yani burası çok yeterli bir alan. Zaten 2+1 konseptimiz var burada. Alternatiflerimiz var. Bunu sürekli söylüyorum ama iyice aklımıza yerleşsin diye. Evet, dolaplarımız yeteri kadar. Şöyle isterseniz hemen hızlıca bir bakabiliriz. Gayet de şıkır şıkır, tertemiz. İşçiliklerde aynı şekilde biz Kıbrıs'ta en çok bu işçiliklere bayıldık diyebilirim. Evet, salon kısmımız. Metrekareleri ölçmedim çünkü burada metrekareler değişiyor. Artık Kıbrıs'a geldikçe size bunların hepsini yavaş yavaş anlatacağız. Burada deniz manzaramız var. Bu dairemizde ve deniz manzaralı dairelerimiz var. Bilgimiz olsun. Burası uzun bir balkonumuz. Diğer odalarla beraber birleşiyor. Birazdan tabii ki oraya da çıkacağım. Hemen ilk odamıza geçiyorum. Burası 1. standart odamız. Çift kişilik bir yatağımız var. Şöyle burada projede isterseniz eşyasız olarak alabiliyorsunuz. İsterseniz de full bu şekilde eşyalı opsiyonlarımız var. Bu arada doruk şeyleri gösterdik mi bilmiyorum ama klima, VRF klima sistemimiz var. Burası ana yatak odası gibi kullanabilirsiniz. Burada 3 kapaklı bir gardırobumuz da var. Buradan şöyle karşıda bir tuvaletimiz var. Bunu göstermek istiyorum. Hemen arkamda da banyo tuvaletimiz var. Yani toplamda 2 tuvaletimiz, bir de banyomuz var ki bu banyo tuvaletimiz geniş. Hatta epey geniş diyebilirim sizlere. Ve son odamız. Burayı da ana yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Odaların renkleri, şekilleri hemen hemen aynı diyebilirim. Sadece simetrik olarak tersi. Burada aynı şekilde 3 kapaklı bir gardırobumuz var. VRF klima sisteminin olduğunu söylemiştim. Ya burası tam bir otel konsepti, Airbnb evi, artık nasıl söylersiniz bilemiyorum. Buradan bir de şu balkonumuza bir göz atalım. Ciddi büyük bir balkon var. Hatta görmeniz için şöyle biraz açılmak istiyorum. Gerçekten devasa bir balkon. Evet, tam bir Akdeniz havası, iklimi. Buradan ben denizi görüyorum. Şöyle hemen yerimizi de değiştirelim. Siz de denizi görün. Şöyle yapalım. Burada çok yatırım fırsatımız var. Telefonumdan bana ulaşın. Bunların bütün detaylarını, bu projemiz hakkındaki bütün detayları ayrıntılı olarak konuşalım. Ödeme seçeneklerini konuşalım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bizi sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, hepsinden bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.